Size de kendime de söz verdiğim gibi bugün ikinci videonun kayıtlarına başladım. Karar aldım ki artık doğaçlama videolar çekeceğim. Böyle tekst yazıp da bilmem ne yapıp da olmuyor bu işler. Benim de olmuyor. Hayat, sanat ve sokaktan bahsedeceğim. Biraz Kila Hakan gibi gözlüklerle gezeceğim size bütün videoyu. Eski gözlüklerle sunacağım. İbni El-Heysem de şey diyor. Yok lan siz manyak mısınız? Öyle bir şey yok. Herkese tekrardan merhaba. Size de kendime de söz verdiğim gibi bugün ikinci videonun kayıtlarına başladım. Bunlar benim için bayağı zor şeyler. Kamera karşısına çıkmak, insanlara bir şeyler anlatmak. Karar aldım ki artık doğaçlama videolar çekeceğim. Böyle tekst yazıp da bilmem ne yapıp da olmuyor bu işler. Benim de olmuyor çünkü kafam hep başka yerlerde oluyor. O yüzden de biraz daha doğal videolar çekeceğim. Belki sizin de hoşunuza gider bu tarz. Size bugün bolca hayat, sanat ve sokaktan bahsedeceğim. Biraz sıkıcı bir video olabilir çünkü diyafram nedir onu anlatacağım size. Diyaframla beraber kendi hayat bakış açımı anlatmaya devam edeceğim. Bu şu anlama gelmiyor, benim hayat bakış açım en doğru falan değil. Yani sadece belki farklı bir bakış açısı söylerim size. Belki benden bir şeyler öğrenirsiniz. Belki hayatınızı değiştirmeye yardımcı olurum. Tek bir insan hayatını değiştirirsem bu bana yeter. Evet, bugün şansıma hava güneşli. Attım kendimi sokağa. Ne güzel. Abi hayat sokakta yaşanır ya. O hava ne kadar da güzel ya. Size atalarımızdan veya benim atalarımdan bir söz söyleyeyim. Baby if you give it to me, I give it to you. Yani taşı delen suyun sertliği, gücü değil, onun devamlılığı. Yani siz bir yola başvurunca, bir yola başlayınca, sonuç alamayınca hemen vazgeçmeyin. Hani başarı çok yavaş geliyor. Benim ninenin de dediği gibi sabretmek acıdır ama meyvesi tatlı. Mesela zayıflamaya mı karar aldınız? Spora mı başlayacaksınız? Diyelim ki fitness'e başladınız. Bir hafta diyet yapınca, bir hafta spora gidince bu şey olmuyor. Hani hemen sonuç almanız çok zor. O yüzden de beklemeniz lazım. İstikrarlı bir şekilde devam etmeniz lazım. Hemen bırakmamanız lazım. Biz ne yapıyoruz? Diyelim ki bir işe başladık, bu iş kar getirmiyor, bize zarardayız gibi, hemen bırakalım. Tabi zararın neresinden dönsen kar da ya insan yine de sonuna kadar devam etmesi lazım. İnsanın bir denemesi lazım. Neyse, size yavaştan başlayayım anlatmaya. Diyafram nedir falan. Biraz sıkıcı konulara girelim tekrardan. Ama sonuçta önemli olan bir şey öğrenmek. Kila Hakan gibi gözlüklerle gezeceğim size. Bütün videoyu gözlüklerle sunacağım. Yok lan, çıkarayım biraz. Yüz görün, insan görün biraz. Neyse. Size şey anlatayım biraz, fotoğrafçılık, fotoğrafın kelime anlamını falan. Fotoğraf aslında eski Yunanca'dan geliyor. Her şey de eski Yunanca'dan geliyor. Fotos, ışıkla boyamak. Aslında fotoğraf dediğim şey tamamıyla ışıkla boyamak. Size daha enteresan bir bilgiyi söyleyeyim. Eskiden Platon, Öklit falan şey sanıyormuş. İnsan gözü nasıl görüyor? Işık çıkıyor gözümde, böyle ışık yansıyor dışarı. Cisimlere çarpan ışık gözümüze giriyor ve biz öyle görüyoruz diye düşünülüyormuş eskiden. Tabi İbni El-Heysem de şey diyor. Yok lan siz manyak mısınız? Öyle bir şey yok. Biz tamamıyla dışarıdan gelen ışığı, yansıyan ışığı görüyoruz diye. Tabi bu yukarı bir 10. yüzyıl ve 11. yüzyıl arasında. Neyse, siz beni boş verin. Ben biraz dışarısını göstereyim size. Evet. Yetti beni gördüğünüz. Sokak fotoğrafçılığı için çok güzel bir yer. Burada bolca size diyafram falan anladım. Ne güzel bir kız, tatlı kız. Cheese. Neyse, herkes fotoğraf çekiyor. İşte fotoğraf önemli ya. Herkes bir şekilde anı yakalamaya çalışıyor fotoğrafla. Ya. Aslında ilk diyaframı İbni El-Heysem keşfediyor. O buluyor. Bir tane kamera obscura diye bir kutu yapıyor. Kutuya küçük bir delik açıyor ve fark ediyor ki yani ışık girdikten sonra görüntü oluşuyor. Görüntü tabi ters oluşuyor. Ve ilk diyaframı bu şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi size biraz
lenslerden bahsedeyim ve diyaframdan ne olduğunu. Ama ona gelmeden önce İbn el-Heysem'in bulduğu bu kamera obscura ve teknoloji geliştikçe kamera obscura ve kamera lucida var. Kamera obscura ne? Kamera obscura tamamıyla kelime anlamıyla karanlık olan. Kamera lucida ne? Yani light room, ya o da aydınlık oda. Eskiden fotoğraf makineleri filmlere basıyor olmuş, fotoğrafları filmlere çekiyormuş. Bu fotoğrafları yıkandığı alan yani light room, kırmızı oda falan görüyoruz hep filmlerde falan. İşte o kamera lucida, yani kamera obscura'da tekrardan anlattığım gibi karanlık. Aslında fotoğraf makinesi için karanlık, bizim beynimizin içi de karanlık. Bizim dışarıdan gelen ışığı nesneler yansıtıyor ve bizim gözümüz bu ışık dalgasını algılayıp gezin lan, coşun lan. Coş, gençler işte böyle ya. Küçükken ben de böyleydim, atletik. Neyse, konumuza geri dönelim. Ve lensin içinden geçiyor. Lens aslında tamamıyla bizim gözümüz. Bir kamerada en önemli olan şey aslında lens ya. Niye lens önemli? Niye kamera o kadar önemli değil? Çünkü lensiniz kaliteli ise kameranızın o kadar da kaliteli olmasına gerek yok. Hani güzel bir lens aslında güzel bir iş imkanı sağlıyor insana. Ya. Neyse, gözlüğümü takayım. Ben de Kila Hakan gibi bütün gün gözlükleyim, lanet olsun. Ama görmüyorum da böyle bir şey. İşte bu bizim küçük bir nokta var ya. Bu işte F kaç bu? F22. Şimdi F2.8 alayım. İşte bu bizim gözümüz. Aşık olduğumuzda göz bebeklerim nasıl büyüyor, nasıl her şey parlak, her şey daha renkli görüyorsak bu lenste de aynısı. Ya şu anda 2.8 yani ışık geçirme olasılığı, ışık geçirgenliği maksimum. Yani arka fon çok daha bulanık, çok daha fazla ışık giriyor içeri, alan derinliği o kadar daha dar. Peki bunu kıstıkça ne oluyor? Tabi matematiksel olarak kıstıkça F 1 stop, 2 stop, 3 stop diye artıyor bu böyle. Ne kadar daha kısık o kadar daha az ışık giriyor içeri ve arka plan daha net oluyor. Bu sokak fotoğrafçılığında çok önemli. Başka bir tane atasözü söyleyeyim. Slonce esli slonce niet, diyafragma pěti šest. Yani bu benim öğretmenim tekrarlıyordu bunu üniversitede. Yani güneşli olsun hava veya olmasın diyafram 5.6. Sokak fotoğrafçılığında biz o kadar da şey aramıyoruz. Hani arka plan bulanık olsun, daha keskin olsun falan yok. Sokak fotoğrafçılığında önemli olan o hissi verebilmek, insanlara o hissi verebilmek. O siyah beyaz fotoğrafla bir anlatım tarzı oluşturmak kendine. O kısmetimize size çok güzel bir kare göstereceğim çekmek için. Şu iki genci görüyorsunuz ya, iki sevgili çifti. Birazdan onların fotoğrafını çekip böyle arkadan sizinle paylaşacağım. Evet. 3, 2, 1. Fotoğrafçılık da hayat gibi aslında. Tam bir kural yok. Mesela fotoğrafçılığa yeni başlamış arkadaşlarım falan veya merak eden insanlar alıyorlar, kamera bana soruyorlar. Mustafa, buradan hangi ayarları kullanayım? Abi öyle bir ayar yok. Işık her zaman farklı. Çekmek istediğin, anlatmak istediğin şey her zaman farklı. Diyelim ki mesela arka fon bulanık fotoğraflar mı istiyorsun? Diyafram mesela açık olması gerekiyor. Arka plan net, hani manzara fotoğraflarında kullanılıyor bu. Her şey net. Mesela o zaman diyafram kısabilirsin ama tam bir tarifi yok bunun. Hani tam 2x2 4 yapmıyor. Bazen 5 yapıyor, bazen 1 yapıyor. Dediğim gibi hayat ve fotoğraf çok benzer. Birbirine çok benzer. Aşağıya oynamazmış abi ya. Ben niye yemek yemeden video çekmeye çıkarım? Karnım acıktı, dönüyorum şimdi yemek yemeye. İnşallah yeterli video vardır elimde de bir video çıkar. Ya, kısmetse haftaya yeni video ve umarım daha profesyonel, daha güzel, daha dikkat çekici, daha az sıkıcı olan bir video paylaşırım sizinle. Çünkü ben de sizin gibi öğreniyorum. Yaptıkça öğreniyoruz. Ya Almanların da dediği gibi Übung macht den Meister. Yani çalışmak, çabalamak, deneyim kazanmak yapıyor insan usta. İyi günler.